Şimdi motiflerimizin tamamını bitirdik. Bakın böyle 3 ana gruba ayırdım. Başta ben 48 motif demiştim ama o 48 motif sadece gövdesi için. Şimdi 16 motif bir kol için. Bakın istediğim renkleri yan yana getirerekten bunu ayırdım. Bir 16 kolda, 16 motifte diğer kol için. Ve yine böyle gövde için gerekli olan 48 tane motifi renk tonlamasına göre istediğiniz şekilde yan yana getiriyorsunuz. Bu şekilde yan yana getiriyorsunuz. Bakın şimdi birleştirmeye önce koldan başlayacağız. Ben mesela şu diğer ayırdığım motiflerden kol için olanı bakın şu şekilde birleştirmeye başladım. Şimdi bu kolda birleştirmeyi göstereceğiz. Birleştirme için yan motifler önemli. O yüzden biz önce orta motifleri birleştireceğiz. Ortanın iki motifini birleştireceğiz. Yani motifleri birleştirmeye şu iki motiften ara motifi alarak başlayacağız. Çünkü 3 tanesini de yapabiliriz. Son bir sırada kolun birleştirmesini yapacağız. Şimdi bu motiflerimizi birleştirmesine başlayalım. Şimdi koldan 16 taneyi yaptık. 16 tanenin 2 tanesini alarak birleştirmeye hem en son kısmını örüp aynı zamanda birleştirmeye başlıyoruz. Motiflerimizi tamamladık. Şimdi motiflerimizin nasıl birleştirildiğini göstermek istiyorum. Bu 16 tane motif bir kol için. Daha önce 48 tane motif toplamda demiştim ama kolları söylememişim. 48 tane motif beden için. 16 tane motif kollar için. Bu kolları, bu motifleri böyle birleştirerek bu şekilde bir kol yapacağız. Şimdi bu birleştirmenin nasıl olduğuna geçelim. Kenarları siyahla geçiyoruz. O yüzden biraz açık bir renkte göstermeye çalışacağım. Şimdi ilk motifimizi alıyoruz. Bir zincir yaptık. Köşeden başlıyoruz. Köşeden başlıyoruz. Şimdi buraya bir zincirle sabitledik. 2 zincir çektik. Aynı deliğe bir trabzan daha yaptık. Böylelikle 2 trabzan yapmış olduk. 10 tane zincir çekiyoruz. Yine aynı deliğe 2 tane trabzan yapıyoruz. Bu köşemiz. 6 zincir çekiyoruz. Boşluğa bir sık iğneli sabitliyoruz. 6 zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa sabitliyoruz. Burada boşluklara sabitlemeyi 6 zincirle yapıyoruz. En son 6 zincir çektik ve tekrardan
köşemize geldik. Bu köşemize 2 tane trabzan yapıyoruz ve arada 10 zincir çekiyoruz. 10 zincir çektikten sonra aynı deliğe 2 trabzan daha yapıyoruz. 6 zincir çekiyoruz. İlk boşluğa batıyoruz. 6 zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa batıyoruz. Böylelikle 4 kenarı da yapıyoruz. Son sıraya geldiğimizde yine 6 tane zinciri çekiyoruz. Buradaki 3 zincirin tepesine ilmeği ilmeğin içinden geçirip sabitliyoruz. Şimdi bu bizim ilk motifimiz. Şimdi bunu yanındaki motifin kenarını yaparken aynı zamanda birleştirme işlemini de yapacağız. Bunun için de yine ipimize bir tane zincir yaptık. Köşeye geldik. İlk köşeye sabitledik. 2 zincir çektik. Yanına bir trabzan yaptık. Köşelerde 10 zincir çekmiştik. 5 zincir çekiyoruz. Bir önceki motifimizi alıyoruz. Onun köşesine 5 zincir çektik. Diğer köşede 10 zincirdi. Şöyle ortalayarak bir sık iğne ile bunu sabitliyoruz. 5 zincir çekiyoruz. Yine köşemize 2 adet trabzanımızı yapıyoruz. 6 zincir çekiyorduk. Burada 3 zincir çekiyoruz. Karşıya bağlayacağız ya. Ve ilk boşluğa sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Bu motifteki boşluğa sabitliyoruz. 3 zincir çekip karşı boşluğa 3 zincir çekip bu boşluğa. Böylelikle motifimizi birleştirmiş oluyoruz. Karşılıklı boşluklara 3'er zincirle batıyoruz. Boşluklar bitene kadar bir kenarda. Şimdi buradaki boşluğa geldik. Tekrar 3 zincir çektik. Buranın köşesine geldik. Bakın buranın köşesi. Tığ doladık. Köşeye 2 adet trabzan yaptık. 5 zincir çektik. Çünkü köşede birleştirme yapacağız. Bu 5 zincirin orta kısmına bir sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar 5 zincir çekiyoruz. Aynı deliğe 2 adet trabzan yapıyoruz. Bakın böylelikle bu kenarımız birleşmiş oldu. Birleştirmeyeceğimiz kenarlarda yine aynı işlemi yapacağız. 6 zincir çekiyoruz. Boşluğa batıyoruz.
kenar boyunca bu köşeden bu köşeye gelinceye kadar aynı işlemi yapıyoruz. Şimdi motiflerin kenarlarını yaptıkça zaten motiflerde gördüğünüz gibi büyüyor. Şimdi burada bu şekilde bütün bu 16 tane motifi birleştireceğiz kol olabilmesi için. Sadece dikkat etmemiz gereken nokta, mesela şunun dördünü birden birleştirmeyeceğiz. Şu kenarlardaki bir sırayı, herhangi bir sırayı en son bırakacağız. Yani şu 4'e 3 olan kısmı birleştireceğiz. Son bir sırayı en sona bırakacağız ki bu kenarla bu kenarı da birleştirmesini yapabilelim diye. Şimdi kolumuzun birleşmiş halini görelim. Şimdi bu da bir diğer kolumuzun böyle birleşmiş hali. Yani ne dedik? Bir tanesini bırakalım ki şuradaki, yani herhangi köşelerde, kenarlardaki 4 tane motifi en son bırakıyoruz. Bu motifle bu motifin dört bir kenarını birleştirmek için. Böylelikle dikiş yapmaksızın kollarımızı birleştirmiş olduk. Şimdi bu kolumuz, diğer kolu da bitireceğiz ve sıra bedenin birleşmesine gelecek. Şimdi bedenin birleşmesine gelince beden birleştirmesini kitap üzerinden göstermeye çalışacağım. Şimdi ön ve arka için bizim 48 tane motifimiz vardı. 4 tane alt kısma, 6 tane yukarı kısmı olacak şekilde renk ayarlarına göre yapıyoruz. Şimdi burada yaparken yukarıdan 2 tane motifi aynı zamanda kollarla birleştireceğimiz için burada ilk önce 4 tane motifi, 4'e 4 olan motifi birleştireceğiz. Motifleri birleştireceğiz. Şimdi bu 4'e 4 olan motifleri de birleştirirken yine kenardan bir sırayı ön ve arkanın birleştirmesi için en son yapacağız bir kenarı. Yani şu 3'e 4 olanı birleştireceğiz. Hem önde hem arkada. Ondan sonra kenarda olan bir sırayı da sonradan birleştireceğiz. Bunu bu şekilde yapacağız. Şimdi bütün bunları yaptıktan sonra kolun omuz birleştirmesi olacak. Omuz birleştirmesini de yaparken şu aradaki 4 tane motifi de birleştireceğiz. Yani burada 4'e 4'ü birleştirdikten sonra 4'ün orta kısmındaki kol için 2'şer tane motifi ayıracağız. Ön kısım için şu 2 tane motifleri de birleştireceğiz. Şimdi bu birleştirme işlemini yaptıktan sonra uygulama üstünde görürsek daha netlik kazanacak. Şimdi ben bu birleştirme işlemlerini yapıyorum. Şimdi bu bizim ön kısmımız. 6'ya 4'tü ön motif sayısı. Yani 24 tane. 4 şu şekilde 6'ya 4. Ancak biz burada kolları birleştireceğimiz için bunu özellikle göstermek istedim. Şu 2'şer tane olacak, buraya gelecek olan bu motifleri ilk başta birleştirmiyoruz. Niye birleştirmiyoruz? Bunu kollarla beraber birleştireceğiz. O yüzden bu kenardaki 2'şer motifler hariç bluzumuzun ön kısmını bu şekilde birleştiriyoruz. Fakat bunu yaparken gövdemizde bir bütün olacağı için bir de bunun arka kısmı var. Arka kısmını yaparken kollar zaten kollarla birleşeceği için bizim şu 4'e 4 olan gövdemizde yanda da bunu birleştirmeye devam edeceğiz. Şu 1, 2, 3, 4 motifleri. Fakat bunun en son sırasına geldiğimizde birleştirirken
bu yanla beraber birleştireceğiz. Aynen kollarda olduğu gibi. 4 sıra 4'e 4'te bunu yapacağız. Şimdi bunu yapmaya devam edelim. Şimdi kollardakini de bir göstereyim. Yani bluzun yanlarında kollarda yaptığımız bu işlemi yapacağız. Normalde kolumuz 4'e 4 16 idi. En son şu motifleri birleştirirken en son sırada kalanları dört kenarından olacak şekilde birleştiriyoruz ki dikme ihtiyaç olmasın. Şimdi kazada aynı şekilde bu şekilde birleştirip örmeye devam edelim. Şimdi iki tarafı birleştirdik. Burada göstermek istediğim şeyi bir kere daha yapacağım. Şimdi bakın burası yaka içinde. Buradan 3 motife kadar birleştirdim. En son bu motifin, bu sıranın olduğu kısım bakın boş kaldı. Bunu da nasıl yapacağım? Aldığım motifi, en son motifi burayla birleştirirken hem bu kenarı hem bu kenardan yaparak birleştireceğim. Yani hem buradan birleşecek hem de buradan birleşecek. Bu şekilde aynı şekilde kolumuz için de aynısını yapacağız. Kol motiflerini birleştirirken aynı zamanda kolu birleştireceğiz ve böylece motif birleştirme işlemimiz bitmiş olacak. Evet, bluzumuz tamamlanmış oldu. Bu ütüden önceki hali. Ütüden sonra da tekrardan boyutlarda ne kadar farklılık olduğunu göstereceğim. Bakın kolları ve bu şekilde. Güzel bir bluz oldu.
Bluzumuzu tamamladık. Ütüden sonra motiflerimizin büyüklüğü 12,5 santim oldu. On iki buçuk santim oldu. Yani ütüden sonra motifler birer santim daha büyüdü. Şu şekilde. Kollarımız da uzun oldu. Şöyle ölçülerini verirsek eğer, ütüden sonra kolumuz 20 santime 50 santim oldu. Kol uzunluğumuz 20 santim. 4 motifin uzunluğu da 50 santim oldu. Gövdemize gelirsek, gövdemiz 47 santime 50 santim oldu. Yaklaşık kol altından itibaren 4'e 4 motifti. 47'ye 50 oldu veyahut da 50'ye 50 diyebiliriz. Bluzumuz bu şekilde. Başka videolarda görüşmek üzere.